Herkese merhabalar, tüm dünyadaki dostlara selamlar, sevgiler. Ben Emine Karaşahin. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün yine çok güzel bir tığ işi modelle karşınızdayım. İstediğiniz projeyi üretebileceğiniz çok güzel ve çok kolay bir model karşınızda. Bakın şöyle ben etol şal olarak düşündüm. Şu püsküllerini yapmayı da gösterdim videonun sonunda. Eğer etol şal yapmak isteyenler varsa bu şekilde çalışabilirler. Veyahut da bundan bir elbise, bir etek, bir jile yapacaksanız yine arkadaşlar püsküller, bir bluz yapacaksanız yine kullanılabilir. Evet, bu ikisini kullanarak böyle güzel bir model çalışması yaptım arkadaşlarım. Bakın şöyle buharlı ütüyle de buhar verip elimle açtıktan sonra gayet güzel tiril tiril bir model ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi yani rahatlıkla 1-2 günde bu modelle şalınızı örersiniz, öyle söyleyeyim. Çok hızlı ilerleyen ve son derece kolay bir model arkadaşlarım. Evet, sizler de hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlarım, iplerimiz Alize Angora Gold. Bakın her ikisi de, birisi batik, bir diğeri siyah. Batik olanın hemen şöyle renk numaralarını vereyim. Bakın şöyle gösteriyorum. Bu da siyah olan. Tığ olarak ise 3,5 milimlik bir tığ kullandım. Şöyle göstereyim bunu da. İlk önce kaç santim yapacaksanız projenize hemen hemen onun 2 katı zincir çekin. Mesela 50 santimlik bir şal mı yapacaksınız? 1 metrelik bir zincir çekin. Ya veyahut da 30 santimlik bir atkı kaşkol mu yapacaksınız? 60 santimlik bir zincir çekin. Modeli kurduktan sonra fazla kalan zinciri kesersiniz. Şimdi o yüzden sayı vermek istemiyorum şu anda. Ben de sizlere gösterecek kadar bir miktar zincir çekip geliyorum. Evet arkadaşlarım, ben şöyle bir miktar zincir çektim. Bakın çok kısa da çekmedim. Şöyle biraz uzunca göstermek istiyorum. Şimdi diyelim ki zincirimiz çektik, bitti. Şöyle tırnağımızı koyalım. 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Tırnağımızı koyduğumuz yere 3 tane ikili trabzan yapalım. 1, aynı yere tekrar giriyorum. 2, aynı yere bir daha giriyorum ve 3. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere giriyoruz. Buraya 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Böyle. Tığımın üstüne ip aldım. Hiç arada zincir yok. Bakın alta geliyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. Şöyle çift alırsak daha iyi olur arkadaşlarım. Şöyle. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Bakın. Tekrar hiç arada zincir yok. İp aldım. Geliyorum alta. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. Aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle bir görüntü olacak bakın. Şu şekilde. Evet. Şimdi tekrar hiç arada zincir yok. İp alıyorum. Alttan bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 atladım. Altıncıya giriyorum. Bakın. Burası 5 tane atladım. Altıncıya girdim. Ve yine aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aslında bir kavis oluşturduk arkadaşlarım, bakın. Şimdi yukarı doğru çıkıyor. Üstüne aldım. Hemen yine aynı şekilde 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum.
3 tane buraya aynı yere ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar bakın, arada hiç zincir yok. Geldim. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. Buraya tekrar aynı yere 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın, baş tarafa tekrar dönmüş oldum arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Bir tane model şu anda oluştu. Şöyle. Püskülleri yapacağımız yerler buralar olacak bakın. Şu uç kısımlar olacak. Şimdi devam edelim biraz daha beraber. Yine bakın, hiç zincir çekmeden ip aldım. Geliyorum. 1 2 atladım. Üçüncüye giriyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ip aldım. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. 1 2 3. Bakın. Şuradayım şu anda. Şu ikisini yaptım. Gördüğünüz gibi bakın. Bu şurası. Şu ikisi de burası. Şimdi şurayı yapacağız. Ne yapıyorduk? Yine hiç zincir falan yok yukarıda. Alta iniyorum. 1 2 3 4 5 tane atlıyorum. Altıncıya geliyorum ve aynı şekilde burada aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ip aldım. 1 2 atladım. Üçüncüye giriyorum. Bakın, alttaki zinciri gevşek çektim gayet. Görüyorsunuz siz de. Zincir işi modellerde zincirler gevşek çekilir arkadaşlar. Sıkı çekilmez. Evet. Tekrar yukarıda hiç zincir yok. Hep bakın, ipimi hemen alıyorum. Atlama işlerini alttan yapıyoruz. 1 2 atladım. Üçüncüye geldim yine. Evet. Şu anda şöyle yapalım. 2 tane model oluşturmuş olduk. Aynı şekilde başladığımız yere geldik. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha devam etmek istiyorum. Bu zinciri bitirmek istiyorum arkadaşlar. Yine ip aldım. 1 2 üçüncüye geliyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ip aldım. 1 2 üçüncüye geliyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, buradakinden sonra 2 tane yapıyorum. Bakın, bunu yapmışım. 1 2 yapmışım. Sonra 5 zincir atlamışım. O noktadayız şu anda. Şöyle alta iniyorum. 1 2 3 4 5 atlamışım. Altıncıya giriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi buralar püsküllerimizi takacağımız yerler. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın böyle. Tekrar üstüne aldım. 1 2 atladım. Üçüncüye geliyorum. 1
2 ve 3. Tekrar 1 2 atladım. Evet. 1 2 atladım. Üçüncüye geliyorum ve aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. Evet, bu kaçıncı? 1 2 3. Yine köşeye geldik. Yani şurayı yapacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan ve en başa yeniden hani başlamış oldum. En başta yaptığım yerden tekrar başlamış oldum. Şimdi bu şekilde modelimizi uzatabiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi 1 model, 2, 3 ve 4. Tam 4 tane model yaptık. Şimdi şöyle başlamıştık hatırlarsanız. Aynı şekilde bitiriyoruz arkadaşlarım. Bakın şurayı döndükten sonra 2 tane yapıp bu şekilde başladığımız gibi bunu kuruyoruz. 3 trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra yine bakın ip aldım. Geliyorum buraya 1 2 üçüncüye giriyorum tekrar ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum ve yukarı çıkıyorum. Şurada gördüğünüz fazla zinciri ne yaparsınız? Makası alırsınız arkadaşlarım. Çok dipten olmayacak şekilde kesersiniz ve kaybedersiniz buradaki ipi. Bu hiç sorun değil. Şimdi tekrar yukarı çıkarken 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Dönüyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum. Burayı aynı şekilde yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan. 3 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan daha. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar ip alıyorum. Bakın şu aralara giriyoruz şimdi. Biraz önce yaptığımız aralara giriyoruz. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar ip aldım. Diğer araya geliyorum bu sefer. Buraya da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar ip aldım. Burada bakın 5 zincir atlayıp 6.'ya battığımız yerde hatırlarsanız. Buraya atlıyorum. Buraya diğer araya geliyoruz. Ve aynı şekilde şöyle olacak bakın görüyor musunuz? Şuraya atladım. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar diğer kafese geçiyorum. 3 tane de buraya. Tekrar ip aldım. Buraya geldim. Şimdi burada köşede 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. Şimdi bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Şöyle. Bakın yine araya girdim. Tekrar diğer boşluğa geliyorum. Aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Buraya atlıyoruz şimdi. İp aldım. Buraya atlıyorum. Diğer kafese geçiyorum.
3 tane de aynı şekilde buraya devam ediyorum. Bak. Böyle. İp aldım. Buraya geliyorum. Tekrar orta kısma geliyorum. Aynı şekilde yine 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane de aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Şimdi aynı gösterdiğim gibi devam edelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Anlaşıldı bence arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi aynı şekilde olacak. Şuralara hep atlayacaksınız. Direkt buraya geçeceksiniz bakın. Sadece dikkat etmemiz gereken yer burayı atlamak. Sona kadar gidelim. Evet arkadaşlarım bakın. Size gösterdiğim gibi sona kadar geldim. Sonda yine burayı beraber yapalım. Aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bakın. Şöyle tığımın üstüne bir tane aldım. Şuraya geliyorum. Bakın. Şu alt kısma geliyorum. Böyle 1 2 3. Şöyle üçlü trabzan yaparak yukarı çıktım. Şimdi diğer rengimi buraya bağlamak istiyorum. Şöyle burada şurayı kapatmazsınız. Şu şekildeyken siyah rengi alıyorum. Şöyle şu şekilde bağlayabilirsiniz. Şöyle sıkılayalım. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekerek şimdi arkadaşlarım burada isterseniz bu şekilde bağlayıp mesela 2 sıra 2 sıra öreceğiz. Hiç ipinizi kırmadan buradan değişim yapabilirsiniz. Fakat kenarda ipler görünür. En son yaptığınız zaman eğer iki tarafa da sık iğne geçerseniz kapatabilirsiniz o kenardaki o geçiş iplerini mesela. Şimdi bunu 2 sıra ördükten sonra bunu şimdi şöyle çıkaracağız ya. Şurada görünen ipten bahsediyorum. Fakat şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hiç bu şekilde bağlamaz. Getirirsiniz. Bakın. Burada ipinizi kesersiniz. Evet, bu şekilde kesersiniz. Şöyle çevirirsiniz. Aynı şekilde aynı nasıl örecekseniz o şekilde döndüm bakın. Şimdi siyah ipimi alıyorum. Burada siyah ipime tekrar bağlıyorum. Şöyle. Aynı şekilde biten yere şöyle bağlıyorum. Burada ipleri böyle yürüterek de aralarda temizleyebilirsiniz. Veyahut da böyle tığla aralara alarak da ipleri kaybedebilirsiniz kenarda. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle bakın aralara alacak şekilde şu şekilde kaybedebilirsiniz arkadaşlarım. 2, 3 tane yine ikili trabzan yaparak başladım. 1, 2, 3 zincir çektim ve buraya geliyorum. 1, 2 ve 3. Aynı şekilde bakın burayı yaptım. Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Hiç yine aralarda zincir yok. Tekrar ipimi aldım. Bakın şu boşluğa geliyorum. Buraya ilk önce bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bak. Sonra tekrar ip alıyorum. İkinci trabzanımı şuradan alıyorum. Şöyle. Bak. Alt tarafa iniyorum. Şöyle alıyorum. Biraz daha böyle uzatıyorum. Burada üçlü de yapabilirsiniz.
Tekrar ip aldım. Şu arkaya geliyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi bakın, bir tanesini alta yapmış olduk. Tekrar ip aldım. Geliyorum buraya. Tekrar bakın, bir tanesini buraya. İkinciyi alttakinin ortasına. Biraz uzatarak yaptım. Tekrar üçüncüyü de buraya. Şimdi burada üçlü trabzanları bu aralara bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi alıyorum. Burayı yine atlıyorum bakın. Burayı atlayıp buraya geçiyorum. Gördünüz mü? Böyle. Tekrar bakın. Birinci, ikinci trabzanımı buraya yaptım. İkincisini buraya. Alt tarafın ortasına biraz uzatarak. Tekrar buraya ve 3 oldu. Tekrar diğer kafese geçiyorum. Bir ikili trabzan. İkincisi yine alttan ortaya. Böyle. Üçüncüsü bu şekilde. Görüntü böyle oluyor. Şimdi ortaya geldiğimizde aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve 3 tane ikili trabzan. Burada normal bir şekilde burada örüyoruz. Şimdi tekrar ip aldım. Yine kafese geldim. Bakın, bir tanesini böyle yapalım. İkinciyi alttakinin ortasına. Böyle. Biraz uzatarak. Tekrar bu şekilde. Aynen burayı da öyle devam ediyorum. Bir böyle, ikinciyi alttakinin ortasına giriyorum. Böyle. İp aldım. Şimdi şuraya atlıyorum, buraya geliyorum. Böyle. Bakın, ikinciyi buraya. Buraya üçüncüyü. Tekrar. Bakın, aralarda hiç zincir yok bu üst kısımda, farkındaysanız. Baştan beri öyle. Diğer kafese geliyorum. Önce normal bir tane yaptım. İkinciye alta iniyorum. Alttakinin ortasına. Daha sonra üçüncüyü de buraya. Buraya aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. 1, 2, 3. 3 zincir var. Tekrar 1, 2, 3. Bu köşe kısımlar daha ekstra bir şey yapmıyoruz. Aynı şekilde trabzanlarımızı örüyoruz. Üstüne aldım. Şimdi yine diğer boşluğa geliyorum. Bir kere daha göstereyim arkadaşlarım. Önce bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra tekrar ikinciyi alttakinin ortasına girerek yapacağım. Biraz da böyle uzatacağım. Üçüncüyü tekrar arka tarafa, bu şekilde devam ediyoruz. Yine burada öyle olacak. Beraber yapalım. 1, 2 ve 3. Burayı atlıyorum, yine buraya geçiyorum. Ve aynı şekilde 1,
ikinci yine alttakinin ortasına biraz uzatarak ve 3. Evet, sadece şuralarda hiçbir şey yapmadan aynı şekilde örüyoruz. Diğer taraflar gösterdiğim gibi olacak. Yine buralara atlayacağız. Aynı şekilde sona kadar gidelim. Aynı şekilde sona kadar geldim arkadaşlar. Şimdi köşedeyiz. Burada ne yapıyordum? 3 tane ikili trabzan. 3 zincir ve 3 tane ikili trabzan. Aynı şekilde köşeyi bitirdim. Şimdi üstüne aldım. Yine buraya şuradaki zincire geliyorum. Bakın burada şöyle uzatarak bir ikili trabzan. Kasarsa burada üçlü trabzan da yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle getirip 1, 2, 3 böyle bu şekilde de çıkarabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Şimdi bu sırada yine trabzanlar yapacağız. Ama biraz önceki gibi değil. Düz bir şekilde görmüş olduğumuz boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Burada şimdi 3 zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle. Bakın. Diğer boşluğa gidiyorum. Normal bir şekilde gördüğüm yerlere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Biraz önceki gibi yapmıyoruz. Yani alt üst meselesi yok. Evet, tekrar bak. Buraya boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şurayı görüyorsunuz. Aynı şekilde üstüne alıyorum. Buraya atlıyorum. Bak, burayı atlıyorum. Buraya geçiyorum. Ve 3 tane normal bir şekilde ikili trabzan örüyorum. Üstüne aldım. Yine buraya geldim. Burada her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Normal bir şekilde. Yine buraya aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde buradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar buraya geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın yine buraya geldiğimizde burayı atlıyoruz. Bakın burayı atlıyoruz. Diğer tarafa geçiyoruz ve aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi burada gösterdiğim gibi sona kadar bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sona kadar bu şekilde yapalım. Evet, aynı şekilde bakın size gösterdiğim gibi devam ettim. Birlikte diğer renge geçelim arkadaşlar. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Üstüne aldım. Şimdi buraya geliyorum. Aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve 3 tane ikili trabzan. Tığımın üstüne aldım. Yine şuraya geliyorum bakın. Şuraya geliyorum. Dediğim gibi burayı dengeleyin. 1, 2, 3. Şuraya gelene kadar 3 kere de çekebilirsiniz. Elinize göre 2 kere de çekebilirsiniz. Ayarlarsınız. Şimdi bir dakika. Şöyle. Şuradaki zincirin
1, 2, 3. Şöyle daha düzgün oldu bakın. Çünkü bu ipler zaten örerken şurada kaybediyoruz. Bak, dönüyorum. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Burada yine şimdi bakın ip aldım. Geliyorum buradaki boşluğa. Nasıl almıştım? Şurada ilk sırada. Şurası gibi. Ne yapıyoruz? Şuraya geliyorum. Önce bir buraya ikili trabzanımı yaptım. Tekrar geliyorum. Altın ortasına yine aynı şekilde. Alt tarafın ortasına giriyorum. Biraz uzatıyorum. İkinci. Şimdi tekrar şuraya gelip üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar göstereyim. Buraya geliyorum. Birinciyi buraya yaptım. İkinciyi alta, tam ortaya yapıp biraz uzattım. Üçüncüyü buraya. Böyle. Yine burayı ne yapıyorum? Atlıyorum. Bak. Geldim. Hemen buraya geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Gördünüz mü? İkinciyi alta girip şöyle bir ikili trabzan. Tekrar üçüncüyü arka tarafa. Olacak şekilde. Bu sıramız böyle olacak. Tekrar buraya geliyorum. Bir ikili trabzan. Alt tarafın ortasına geliyorum. Buraya bir ikili trabzan daha. Evet, 1-2 oldu. Tekrar arkaya geçiyorum ve 3 oldu. Tekrar ortaya geldiğimde farklı bir şey yapmadan aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar buraya geldim. Aynı şekilde bir tane buraya. Bir tane şöyle alta. Bir tane arkaya. Aralar böyle olacak. Tekrar şunu da yapalım beraber. Bir. Alta geliyorum. 2 ve arkaya ve 3. Burayı ne yapıyorum yine? Atlıyorum. Buraya geçiyorum. Evet. Diğer aralar hep böyle olacak. Yani bu model koyma işini renk değiştirdiğimizde ilk sırada yapacağız arkadaşlarım. Şimdi bunu aynen böyle şu köşeler aynı şekilde yapacağız. Hiçbir değişiklik yok. Fakat şu araları gösterdiğim gibi bir tanesini alttan olacak şekilde son tarafa kadar yapalım kamera arkasında. Daha sonra
görüşelim. Burada görüşelim arkadaşlar. Evet, bu köşeleri zaten aynı şekilde yapıyorduk. Evet, şöyle bakın, zinciri bitirdiğimiz yerden girelim. Buraları 2 ya da 3 elinize göre çıkın arkadaşlarım. Bakın 3 olduğunda fazla olursa, şurada bir fazlalık var gibi farkındaysanız, 2 yapın. Yani 2 kere de çekin. Onu elinize göre ayarlarsınız. Bakarsınız kenar kısmına. Şimdi 1, 2, 3 aynı rengimizle 2 sıra gidiyoruz. Şimdi bu ikinci sıramızda yine sadece boşluklara trabzanlarımızı yapacağız. Model kurma işi yok. Model kurmayı rengimizin birinci sırasında yapacağız her zaman. Şimdi bakın, onu yaptık. Evet, araya geliyorum. Hiçbir şey yok. 3 tane ikili trabzan yapıyorum bakın. Tekrar bu araya geliyorum. 3 tane yine ikili trabzanımı normal örüyorum. Bakın, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ikinci sırada. Başka yaptığımız hiçbir şey yok ve aynı şeyleri tekrar edeceğiz. Şimdi burayı ne yapıyorum? Burayı atlamayı unutmuyoruz. Bak, buradan belli zaten. Şuraya atlıyoruz. Buraya gelip aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlarım, burası da anlaşıldı. Burada sıra sonuna kadar kamera arkasında yapalım. Sonda görüşelim. Böyle olacak. Bir, 2, 3 ya da 2 kere. Bunu elinize göre, kenar kısmı elinize göre ayarlarsınız. Bir zincir çekiyorum burada ve bu ipi koparıyorum. Bakın, hemen çeviriyorum. Şunları saklarsınız. Şöyle siyahı siyahın içinde, mesela yeşili yeşilin içinde şöyle bir tığla ayarlarsınız arkadaşlarım. Şöyle yürütün, saklayın. Hemen de koparmayın, böyle kısaca, belli olmaz. Rengin içerisine saklarsınız. Şu şekilde. İyice. Evet. Şimdi siyah olan rengimi tekrar alıyorum. Şöyle. Şuradan. Bakın, şöyle giriyorum. Bir, iki, üç. Şu ipi hani şuradayken, şöyle azıcık da uzun olursa şurada saklayabilirsiniz. Bakın, şöyle örerken altına alabilirsiniz. Yine 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane de ikili trabzan. Şimdi yeni rengimin ilk sırasında ne yapıyordum arkadaşlar? Burada bakın, önce buraya bir tane. Bir tane alta iniyorum. Ortaya. Azıcık uzatıyorum buraya. Bir tane de yine aynı yerin arka tarafına.
Burada böyle yapıyoruz. Tekrar buraya geliyorum. Önce bir normal ikili trabzan. Sonra alta iniyorum. İkinciyi alta yapıyorum. Daha sonra arkaya. Şimdi bakın. Neredeyim? Atlamam gereken yerdeyim. Şöyle üstüne alıyorum. Burayı atlıyorum. Buraya geliyorum. Şöyle. Bir tane buraya yaptım. Birini alta yapıyorum. Birini arkaya yapıyorum. Ortaya aynı şekilde yapıyoruz zaten. Farklı bir şey yok. Burası hep aynı şekilde devam ediyor. 3 zincir. 3 tane ikili trabzan. Böyle. Burayı yaptıktan sonra şöyle diğer tarafa geçtiğimde önce buraya, ikinciyi alta, üçüncüyü yine arkaya. Geliyorum. Önce buraya, ikinciyi alta. Bu sıra hep böyle devam ediyor arkadaşlarım. Her rengin ilk sırasında böyle model yapıyoruz. Şimdi burayı atlıyorum. Buraya geliyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi ben anlaşıldığını düşünüyorum. Kalan kısmını kamera arkasında yapalım. Sonunda görüşelim arkadaşlar. Bakın ve şurada zincirin en sonuna geliyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim, çıkıyorum. Şimdi her renkle 2 sıra yapıyoruz. Şimdi ikinci sırada düz bir şekilde bütün trabzanlarımızı örüyoruz. Herhangi bir model koyma işlemi yok. Evet, bakın buraya geliyorum mesela. Aynı şekilde her renkte bunu yapacağız arkadaşlarım. Renk değiştirdiğimizde ilk sırada şurada gösterdiğim gibi ilk sırada, yani az önce siyahta gösterdiğim gibi bu şekilde model yapacağız. İkinci sırasında da hiçbir şey yapmadan boşlukların içerisine üçer üçer ikili trabzanlarımızı yapacağız. Evet, ben anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi kamera arkasına biraz öreyim, yükselteyim. Daha sonra kapanışta beraber olalım. Evet arkadaşlarım, bakın ben bir miktar yükselttim. Şöyle bir üzerine buhar verdim. Elimle açtım. Bakın renkler çok çok güzel oldu. Harika oldu. Şimdi bir de buranın uç kısımlarını aynı şekilde bitti zaten arkadaşlar. Ördüğümüz şekilde bitmiş oldu. Bakın hem başlangıcı hem de bitişi aynı şekilde oldu. Şimdi şuralara püskülleri nasıl yapacağız? Onu birlikte yapalım. Şöyle siyahla yaptığımızı düşünelim. Bir ölçümüz olsun. Mesela örneğin şöyle kendinize bir kredi kartı falan olabilir. Ben şöyle bir ahşap var. Telefon tutacağı. Onunla bir göstereyim size. Şimdi kaç kat yapmak istiyorsanız 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hadi 11 olsun. Şimdi şuradan kesiyorum. Şuradan daha güzel olur. Kestim. Bakın. Şöyle bir uzunluk. İstediğiniz kadar bunu uzun yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir size göstermek için şu anda yapıyorum. Şuraya bakın. Buradaki boşluğa şöyle şu şekilde getiriyorum. Şu iki tarafı eşitleyelim ama aynı boyda olsun şöyle. Bakın şurası aynı boyda olsun. Daha sonra şöyle açalım. Açalım. Bunu
böyle içinden geçirelim. Ve şu şekilde şöyle sıkılayabiliriz arkadaşlar. Bakın çok basit bir şekilde püskülümüzü de yapmış olduk. Gördünüz mü? Boyu da gayet güzel. Biraz daha isterseniz uzun da yapabilirsiniz, kısa da yapabilirsiniz. Şöyle tekrar bir daha yapalım. Bakın şöyle başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daha kalın yapmak isterseniz 15'e kadar çıkarabilirsiniz. Ama bunun kalınlığı gayet iyi gibi geldi bana ama bilmiyorum. Evet bakın yine şöyle getiriyorum şuradaki boşluğa. Şöyle. Şu iki tarafı birbiriyle eşitleyelim. Evet, eşitlendi. Daha sonra şöyle bu ikisini buradan çıkaralım. Şurayı sıkılayalım arkadaşlar. Şöyle. İyice sıkılayabiliriz bakın şurayı. Şu şekilde. Ve ikinci püskülümüz de oldu. Bu şekilde uçlarına kolayca püsküllerimizi yapabiliriz. Evet arkadaşlarım bakın diğerlerini de yaptım. Gördüğünüz gibi hem çok kolay hem de bence görüntüsü çok güzel. Yine bu tarafına da aynı şekilde şuradaki boşluklarımıza yapacağız. Gayet güzel bir kenar oldu bence. Çok yakıştı bu modeli. Evet sevgili arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.